Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'un son zamlarından sonra nasıl bir değişim yaşadığını ve ikinci el piyasasının durumunu anlatacağım. Bildiğiniz gibi iPhone 14 Pro Max geçtiğimiz gün gelen zamlarla birlikte Türkiye'de 76.499 TL'ye kadar çıkan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu fiyatlar birçok iPhone severi hayal kırıklığına uğrattı ve alternatif arayışa itti. Peki iPhone 14 Pro Max almak isteyenler ne yapmalı? Yenilenmiş veya ikinci el iPhone modelleri bir çözüm olabilir mi? Bu videoda sizlere bu soruların cevabını vereceğim ve iPhone'un ikinci el piyasasını detaylı bir şekilde inceleyeceğim. 4 adet en çok ziyaret edilen sitelerden aldığım fiyat listelerini Excel'de sizler için karşılaştıracağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet, bilgisayar ekranımıza geldik. Şimdi Excel tablolarında fiyatları size göstermeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Ben bu videoyu 9 Haziran 2023 tarihindeki fiyatları baz alarak 4 tane güvenilir olan sitelerden aldım. Bilginiz olsun. İlerleyen tarihlerde fiyatlar yükselir düşer. Şimdiden bilginiz olsun. Bu tarihteki fiyatları alıyorum ben. Haberiniz olsun. Şimdi ben dün bilmiş olduğunuz üzere benim takip eden takipçi arkadaşlarımız bilir. Yeni gelen iPhone'un 8 Haziran'daki zam listesini size açıkladığım yüzde oranlarını filan buradan bahsetmiştim. Buradaki fiyatlar sıfır olanlar bilginiz olsun. Bu videoyu da izlemediyseniz hemen bir önceki videoma gidip onu izleyebilirsiniz. Şimdi biz ikinci el fiyatlandırmalarına bakacağız. Şimdi buraya gelelim. Bu sarı site dediğim herkesin zaten tahmin ettiği site. Kırmızı sitede zaten ikinci el satış sitelerinde bunu da herkes biliyor. Bu yeşil site ve siyah site dediğim siteyi de zaten bilmeyen, ikinci el yenilenmiş telefon takip edenler artık yoktur yani diyeceğim. Zaten şu yeşil site çok reklam veren sitelerden biri. Şimdi bunları geçelim ve gelelim fiyatlarımıza. Dün 14 Pro Max'e bakalım, sıfırı. 14 Pro Max'in sıfırı 512 GB'lı 69.449. 1 TB ise 76.499 olarak bizim karşımıza çıkmış ve Apple ürünlerinde şu andaki cep telefonu kategorisinde 76.499 olarak en yüksek fiyata sahip olan telefon modeli bu. Şimdi gelelim Pro Max'in sarı sitede 512 GB'ını bulabildim ve ortalama bazını alıyorum ben bu iki sitedeki, kırmızı ve sarı sitedekilerin, bilginiz olsun. Çünkü bazı abartı fiyatları koyan insanlar oluyor. Ben ortalamasını alıp burada sizlere sunmak istedim. Şimdi Pro Max 512 GB'lik modeli 60.000 lira arasında bulunabiliyor. Kırmızı sitede 61.000 liraya kadar o civarlarda bulabiliyorsunuz. Sarı ve siyah sitede yenilenmiş olarak bulunmuyor. 14 Pro'ya geldiğimiz zaman 52.500 128 GB'lığı bu. Kırmızı sitede ise 53.500 olarak yeşil ve siyah sitede de bulunmuyor. 14 Plus'a bakıyoruz. 14 Plus 44.000 lira 128'li sarıda, kırmızıda ise 43.250, yeşil ve siyahta halen bulunmuyor. Şu anda bulunmuyor gerçi. Ben baktığım zamanlar ilerleyen günlerde gelebilir, bilginiz olsun. 14'e baktığımız zaman 40.000 liraya kadar sarı sitede 128 GB'lık modelini alabiliyorsunuz. Kırmızı sitede 39.500'e kadar bulabiliyorsunuz. Yeşil ve siyah sitede yine mevcut değil. 13 Pro Max'e baktığımız zaman 38.500 128 GB'lığı, kırmızıda ise 39.250 civarı karşımıza çıkıyor. Yeşil ve siyah sitede de şu anda mevcut değil. 13 Pro'ya baktığımız zaman kırmızıda da sarıda 35.256 GB'tı. Kırmızı sitede ise 36 olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil sitede baktığım zaman yoktu. Siyah sitede ise 42.450 olarak, bu 42.450 yenilenmiş fiyatı, bilginiz olsun. Şuradakiler zaten bakın, yeşil ve siyahtakiler bilmiş olduğunuz üzere direkt yenilenmiş fiyatları, haberiniz olsun. Bunda hangi parçalar değiştiğini bilmiyorum. Sitelere girip siz daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. 128 GB'lığına ise 42.450 olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 13'e baktığımız zaman
34.500 civarında 128 GB'ını sarıda bulabiliyorsunuz. Kırmızıda ise 35 bandında bulabiliyorsunuz. Yeşilde yok ve siyahta da baktığımda yoktu. 12 Pro Max'e bakalım. Bu da güzel bir cihaz. 29.500 256 GB o fiyatlarda sarıda bulabiliyorsunuz. Kırmızıda ise 30.000 lira bandında bulabiliyorsunuz. Yeşil siteye baktığımız zaman Pro Max'i yoktu. Pro'su vardı burada. Onu da burada bu şekilde belirttim. 41.49 512 GB'lı var. Yalnız siyah sitede bu da mevcut değildi gençler. 12'sine bakalım. En taplı en altına bakalım. 27.800 sarı sitede 128 GB'lı. Kırmızıda da 28.250 bandında bulabiliyorsunuz. Yeşilde ise 64 GB'lığı var. 26.749 olarak çıkıyor. Siyah sitede ise 23.790 olarak 64 GB'lı karşımıza çıkıyor. En çok tutunan modellerden bir tanesi de 11 serisine gelelim. 11 Pro Max'e baktığımız zaman 20.000 lira bandında 64 GB'lığını bulabiliyorsunuz. 21.250 civarı da o aralarda da işte 21.5 falan işte oralarda da kırmızı sitelerde var. Buralarda zaten pazarlık etmeniz gerekiyor bu sarı ve kırmızıda. Daha da uygunu alabilirsiniz. Ondan sonra yeşil siteye baktığımız zaman 28.949 512 GB'lığı var. Siyah baktığımız zaman görmüş olduğunuz üzere 25.880 64 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım 11'in Pro'suna 18.500 64 GB'lı sarıda 19'da kırmızıda karşımıza çıkıyor. Yeşilde ise 22.949 256 GB olarak çıkıyor. Siyahta mevcut değildi o baktığımda. Şimdi Türkiye'de en çok tutunan iPhone 11'e herkesin merak ettiği bir cihaz olan buna bakalım. iPhone 11 biliyorsunuz ilk başta çıktığı zaman 7-7.5 bandına çıktı. Şu anda 2 katına kadar fırladı zaten fiyatları. Sarı sitede 15.250'ye 256 GB'ını bulabiliyorsunuz. Kırmızı sitede de işte 15.000 o bantlarda bulabiliyorsunuz. Gelelim yenilenmiş sitelere. Yeşil sitede ise 20.699'a 256 GB'ını bulabiliyorsunuz. Siyah siteye baktığımız zaman ise 17.000 liraya da 64 GB'ını bize sunuyorlar. Gelelim XX Max serisine. XX Max'te 12.250'ye sarıda bulabiliyorsunuz 256 GB'ını. Kırmızıda ise 11.500'de karşılıyor bizi. İkinci el yenilenmiş bölümlerde ise 15.999 liraya 64 GB'lı var. Siyahta ise 16.940 o da 64 GB diye karşımıza çıkıyor. Bakalım X modeline. Bu da 9.499 9.5 lira yani o fiyatlarda 64 GB'ını bulabiliyorsunuz. 8.5 da filan da kırmızı sitede bulabiliyorsunuz. Yenilenmiş olanlarda 14.399 256 GB'ı yeşil sitede sunuyorlar bize. Tabi bu yeşil ve siyah sitede bunlar garantili olduğu için bir sene mi 12 ay mı öyle bir garanti veriyor. Bir de kredi kartına taksit yapıyorlar bunları. Onlardan da bu fiyatlar bu kadar olmuş olabilir diğer soldaki sitelere göre. Siyah sitede ise 12.330 lira 64 GB'lığını karşılıyoruz. Evet. Gelelim 8 serisine. 8 Plus bu da bayağı bir efsane serilerden bir tanesiydi. Yalnız 17 gelmiyor bunlara. iOS 17 gelmiyor. Bilginiz olsun. 9.264 GB'ı sarı sitede bulabiliyorsunuz. 8 liraya da kırmızı sitede bulabiliyorsunuz. Yenilenmiş olarak 12.990 256 GB'lı yeşil sitede var. Siyah sitede ise 10.740 64 GB olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 8'e geldiğimiz zaman 7500 256 GB'ını sarı sitede bulabiliyorsunuz. 7.000 liraya da kırmızı sitede pazarlık ederek daha uyguna da alabilirsiniz. Yenilenmişlere baktığımız zaman 6699 256 GB olarak karşımıza çıkıyor. Burada ise 7720 olarak 64 GB'ı karşımıza çıkıyor. Gelelim 7 Plus'ımıza. 7 Plus 6500 128 GB bu civarlarda sarı sitede bulabiliyorsunuz. Kırmızı sitede de 6000 civarında mevcut.
Yenilenmiş olarak ise baktığımız zaman 7.899 liraya 256 GB'ını yeşil sitede, 6.710 liraya 32 GB'ını ise siyah sitede bulabiliyorsunuz. Gelelim 7'ye 4.000 liraya 128'liğini bulabiliyorsunuz. Burada da 4.000 lira işte kırmızı sitede aşağı yukarı ikinci el olduğu için aynı, ama yenilenmiş bölümüne baktığımız zaman 5.699 liraya 256 GB'ını yeşil site size sunuyor. Siyah site bayağı bir uçmuş, 6.430 liraya 32 GB'ını bize sunuyor açıkçası. Ben bunları karşılaştırıyorum ki fikir edinin ve hangi sitelerde daha net fiyatlar var, ona göre almak isteyenler ona göre rehber olsun diye sunuyorum. Bilginiz olsun. Siz tek tek girip de siteler araştırmayın diye ben şimdi size toplu halde videoda bunları sunuyorum. Evet, gelelim 2015 yılının efsanelerine. iPhone 6s Plus 3.250'ye 64 GB'ını bulabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bunlar iOS 17 gelmiyor. En son yazılımı 15.7.6 idi. 15.7.6 da çok bataryayı sömürüyor. Onunla ilgili de video yapmadım zaten açıkçası. Çünkü çok kötü bir sonuç veriyor. Onu da anlatmak istemedim size, o yüzden. Kırmızı sitede ise 3500 gibi o fiyatlara buluyorsunuz. Yenilenmiş bölümüne geldiğimiz zaman yeşil sitede 4699 liraya 128 GB'ını bize sunuyor. Siyah sitede mevcut değil diye baktığımda. iPhone 6s GB'ı 64 GB olan 2899 bandına kadar bulabiliyorsunuz sarı sitede. Kırmızı sitede de 3000'e kadar fırladı. Tabi bunlar da son zamlardan nasibini aldı gençler, bilginiz olsun. Yeşil sitede ise 128 diye 6s'in 3.499 yani 3.5 liraya kadar fırlamış. 16 GB siyah sitede 2100 liraya kadar çıkıyor. iPhone SE 2023'e bakalım. Sarı sitede 20.000 liraya bulabiliyorsunuz 64 GB'lığını. Kırmızı sitede ise 19 liraya bulabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı zaten SE 23'ün de fiyatı bayağı bir zıpladı, yani bilginiz olsun. Yeşilde ve siyahta mevcut değildi. SE 2020'ye baktığımız zaman 64 GB'ını sarı sitede 9500'e bulabilirken kırmızı sitede 10.000 civarı bandında bulabiliyorsunuz. Yeşil sitede ise yenilenmiş olarak 256 GB modeli var. 11.199 olarak çıkmış. Siyah sitede mevcut değil. Evet gençler, görmüş olduğunuz üzere son zamlardan da bu ikinci el piyasası nasibini almış ve iPhone bildiğiniz gibi dolar bazından aynı şekilde zamlanmaya devam ediyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda iPhone 14 nasıl olacak ve ne kadar dayanacak fiyatları meşhur. Şimdi şuraya bakmak istedim sizlerle birlikte. iPhone 14 Pro Max'in 1 TB'ı 76.000 olduysa önümüzdeki aylarda Eylül ayında iPhone 15'in tanıtılması ve piyasaya çıkması bekleniyor. Bu üçlü rakamları 100.000'i görecek gibi gözüküyor açıkçası Türkiye'de. Siz olsanız iPhone 15 Pro Max'in 1 TB'lığını alır mıydınız 100.000 liraya? Bunları yoruma yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.